Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz ev temizliği. Ev temizliğinde en büyük zaman ve efor kayıplarından biri de yerleri temizlemek. Önce süpür, sonra paspas yap, sonra kovadaki suyu değiştir, temizle. Bu aşamalarla uğraşmak yorucu oluyor. Peki tek geçişte hem süpüren, hem silen, hem de kendini temizleyen bir cihaz olsaydı gerçekten işimiz kolaylaşır mıydı? Bugün yanımızda Alman mühendisliği ürünü, yıllardır ismini duyduğumuzda markaya olan dayanıklılık ve performans konusundaki güveni hatırlatan Karcher FCV4 ıslak kuru dikey süpürge var. Bu ürünü bugün kuru modda halıda test edeceğiz. Islak modda kirli sert zemin üzerinde test edeceğiz. Zorlu kirlere karşı bakalım temizlik ne kadar kolaylaşacak birlikte görelim. Karcher FCV4'ü anlatmaya başlamadan önce kutu açılışını yaparak içinden neler çıktığına da hızlıca bir bakalım. Evet, şimdi Karcher FCV4'ü kutusundan çıkartalım. Bakalım içinde neler var. Hemen inceleyelim. İlk açtığımızda hemen şurada rulodan başlamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi mikrofiber silindirik bir rulo var. Dokusu oldukça yumuşak. Bunu hemen kenara ayıralım. Buradan süpürgenin tutma kolu çıkıyor. Kalitesi çok güzel gerçekten. Bakın burada düğmeleri yer alıyor. Burada da alüminyum bir profil kullanılmış. Bu kısmı plastik, fakat plastik de oldukça kaliteli. Yani böyle zayıf hissettirmiyor. Çok kaliteli hissettiriyor. Tutuşuyla, dokusuyla gerçekten çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi devam edelim. Buradan süpürgenin iç temizliği için bir fırça çıkıyor. Burada kullanma kılavuzunu görüyorsunuz. Ve buradan bir yüzey temizleme solüsyonu çıkıyor. Bu multipurpose dediği birçok yüzey için geçerli. Kokusuna da bakalım bir. Temiz kokuyor. Şimdi makinamızın gövdesi bizi karşıladı. Hemen şöyle çıkartayım. Geri kalanları da alalım. Burada da istasyonumuz bulunuyor. Ve kutuda başka bir şey kalmadı. Her şeyi çıkarttık. Bakın istasyon bu şekilde. Bu da plastik. Çünkü burada kendi kendine temizleme işlemini yapıyor makine. Şimdi kutuyu ortadan kaldıralım ve makinenin birleştirme işlemini gerçekleştirelim. Burada gördüğünüz gibi makine bu şekilde. Dikey kendi durabiliyor. Bu şekilde. Evet, şu an oturdu. Burada zaten bir rulo var. Bu kutuda yanında gelen rulo yedek olarak gönderilmiş. Yani diğer ruloyu eskittikten sonra ikinci bir yedek ruloya geçebilirsiniz. İkisi de aynı bu arada. Karcher burada kullanıcısını da düşünerek yedek bir rulo kutuya eklemiş. Cihazın önce yapısal özelliklerinden bahsedelim. Cihaz yaklaşık 5 kilogram ağırlığında, ancak tasarımında ağırlık merkezi yere yakın konumlandırıldığı için elinizde neredeyse ağırlık hissetmiyorsunuz. Altındaki tekerlek yapısı sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksek. Bir odadan diğerine geçerken hiç zorlanmadan gayet kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Malzeme kalitesine değinmek gerekirse sürekli su ile haşır neşir olan bir makineden beklenti korozyona dayanıklı olmasıdır. Burada buna uygun bir gövde tasarımı da kullanılmış. Bu da uzun yıllar gövdesinde herhangi bir sorun olmayacağı hissini size net şekilde veriyor. Gövde üzerindeki ekran ve kontrol paneli ise ihtiyacınız olan pil durumu ve mod bilgilerini anlık olarak gösteriyor. Gelelim bu cihazı klasik süpürgelerden ayıran o temel farka. Extra Clean üçü bir arada temizlik fonksiyonu. Bu sistem kuru süpürme, ıslak silme ve ıslak vakumlamayı aynı anda yapıyor. Yani süpürgeyle süpür, sonra paspas yap, sonra kurumasını bekle döngüsünü bitiriyor. Çünkü vakumlama gücü sayesinde yerde neredeyse hiç ıslaklık bırakmıyor. Yaklaşık 2 dakika içerisinde yerler kurumuş oluyor. Tek geçişte bu işlemlerin hepsini tamamlıyor. Zaman ve efor yönetim açısından ciddi de bir tasarruf sağlıyor. Ancak buradaki asıl olay 2 tanklı sistem. Cihazda 750 mililitre temiz su ve 450 mililitre kirli su tankı var. Sistem temiz suyu alıp rulolara iletiyor. Rulolar yeri siliyor ve oluşan kirli su anında vakumlanarak ayrı bir tanka taşınıyor. Yani kirli su asla temiz suyla karışmıyor. Karcher'in hijyenik spin teknolojisi dediği şey tam olarak bu mekanik döngü. Silindirler dakikada 500 devire kadar dönüyor. Bu yüksek devir sadece silmekle kalmıyor, zemini adeta fırçalıyor. Bu teknik altyapı sayesinde sert zeminlerdeki bakterilerde %99'a varan azalma sağlandığı belirtiliyor. Özellikle evde emekleyen bir bebeğiniz veya evcil hayvanınız varsa bu kirli suyu zemine geri yaymama prensibi hayati önem taşıyor. Şimdi gelelim makinenin kalbinin olduğu yere. Burada iki teknoloji bir arada çalışıyor. Bunlar motor ve filtrasyon. İlk olarak cihazda çift katmanlı ve çok aşamalı bir filtrasyon sistemi kullanılmış. Karcher buna DioPure filtre sistemi adını veriyor. Bu sistemin iki görevi var. İlki hava kalitesi. Vakumlanan havadaki toz ve partikülleri hapsederek dışarıya çok daha temiz bir hava veriyor. Özellikle evde alerji hassasiyeti olanlar için bu toz kaçırmama olayı çok önemli. İkincisi ise motor koruması. Bu çok aşamalı yapı motoru da neme karşı koruyor. Motor demişken FCV4'te BLDC motor kullanılıyor. BLDC'nin açılımı Brushless Direct Current, yani Türkçesini söylemek gerekirse fırçasız doğru akım. Fırçasız motorlar sürtünmesiz çalıştığı için hem daha sessizdir, hem ısınmaz, hem de ömrü fırçalı motorlara göre çok daha uzundur. Ayrıca toz emisyonunu minimuma indirirler. Bu sayede süpürgenizi yıllarca güvenle kullanabilirsiniz.
Ayrıca cihazın zekası da burada devreye giriyor. Karcher FCV4'te kir sensörü teknolojisi mevcut. Zemindeki kirlilik seviyesini otomatik algılıyor ve emiş gücünü buna göre optimize ediyor. Bu da gereksiz enerji tüketiminin önüne geçerek batarya performansını arttırıyor. 18 voltluk bataryası ile 45 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor ki yaklaşık 200 metrekarelik alanı temizleme olanağı sağlıyor. Temizlik bittiğinde en sevmediğimiz iş makineyi temizlemektir. Karcher burada System Clean teknolojisiyle kullanıcısını hiç yormadan makinenin kendi kendine temizlenebilmesini sağlamış. İşiniz bitince cihazı istasyona koyuyorsunuz ve tek tuşa basıp cihazın kendi iç temizliğini ve rulolarını hijyenik şekilde durulamasını sağlıyorsunuz. Yalnız burada atlamadan belirtmek istediğim konu temiz su haznesini temizlik bittikten sonra yeniden doldurmak gerekebiliyor. Eğer su seviyesi hazne üzerinde belirtilen seviyeden azsa en az bu seviyeye kadar su doldurmak gerekiyor. Tabii ki kirli su haznesinde boşaltmayı unutmamalıyız. Bu koku ve bakteri oluşumunu engellemek için güzel düşünülmüş bir özellik. Daha detaylı hijyen isterseniz mikrofiber ruloları söküp çamaşır makinesinde 60 derecede yıkayabiliyorsunuz. Tekrar kullanılabilir olması da sürdürülebilirlik açısından güzel bir detay. Gelelim süpürgenin kullanım detaylarına ve testlere. Süpürgenin ağırlığını ilk başta istasyondan alırken hissediyorsunuz. Ondan sonrası arkasındaki tekerleri sayesinde bu ağırlık size bir daha yük olmuyor. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Hatta eğer kaldırıp taşımak istiyorsanız arkasındaki tutma bölümü çok iyi konumlandırılmış. Ergonomik olarak taşıması hiç zor olmuyor. Temiz su haznesine ılık ya da soğuk su ekledikten sonra bir kapakta Karcher'in temizlik solüsyonunu hazneye döküp haznenin makineye iyice oturduğundan emin olarak makineyi temizliğe hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Makineyi ilk çalıştırdığınızda makine otomatik modda çalışmaya başlıyor. Eğer günlük bir temizlik yapacaksanız otomatik mod çok yeterli ve makinenin şarjının da çok daha uzun gitmesini sağlıyor. Üzerinde bulunan oklar yardımıyla mod geçişlerini yapabiliyorsunuz. Cihaz 4 adet moda sahip. Bunlar kuru mod, Advanced Power mod diye adlandırılan yüksek vakumlu ıslak silme, otomatik mod ve merdiven modu olarak karşımıza çıkıyor. Biz ilk başta kuru modu test ettik. Havsız, ince bir halı üzerinde süpürmeyi denedik. Çünkü kullanma kılavuzunda da şöyle bir ibare mevcut. Kuru mod, sıvıları süpürmek ve sert zeminlerde veya kilimlerde ve halıda, parantez içinde düşük hav yüksekliği. Su çıkışı olmadan kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek bir elektrikli süpürge cihazı ile karşılaştırılamaz. Bunu gözeterek halı testimizi yaptık. Test ederken de vakum gücünü gösterebilmek için yere biraz un serptik. Halıya gelmeden önce sert zeminde cihazı çalıştırıyoruz ve rulonun ıslanmaması için ileri geri hareketi yapmıyoruz. Çünkü ilk başta otomatik modda çalışmaya başlıyor. Hemen ok ile kuru modu alıyoruz ve halının üzerinde testi gerçekleştiriyoruz. Halı testinde gördüğünüz gibi unu tamamen alabilmeyi başarıyor. Herhangi bir zorlanma da olmuyor. Bu arada Karcher FCV4'ü ileri geri yaparak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bunu hem kuruda hem de ıslakta bu şekilde kullanabileceğinizi Karcher kılavuzunda da belirtiyor. Ama bence bu cihazı halıda değil asıl sert zeminde görmelisiniz demek istiyorum. Çünkü gerçekten şaşıracaksınız. Şimdi sert zeminde herhangi bir kirlilik yokken günlük temizliği yaparken otomatik modda gayet güzel yerleri tertemiz yapıyor. Resmen yerdeki taşları parlatıyor. Bu konuda hiç ama hiç şüpheniz olmasın. İsterseniz kuru modda da hiç mop özelliğini kullanmadan sert zeminde süpürme işleminde rahatlıkla yapabilirsiniz. Makine çalışırken resmen yağ gibi akıyor. Ağırlığını hiç hissetmiyorsunuz. Hatta kendi gidiyor. Siz sadece yönlendirme yapıyorsunuz. Şimdi yere dökülen kirleri nasıl temizliyor? Asıl performansını orada göreceğiz. Yere ketçap, mayonez, hardal, kahve, salça döktük. Bayağı zorlu bir parkur hazırladık. Baştan söyleyeyim, açıkçası hiç bu kadarını beklemiyorduk ve Karcher FCV4 resmen tek ileri yönde geçişte bütün kirleri aldı. Biz en azından birkaç defa ileri geri yaparak temizler diye düşünürken tek geçişte inanılmaz bir performans gösterdi. Ve biz bu temizliği yüksek vakum gücüne almadan yaptık. Yani direkt otomatik modda çalıştırdık ve temizlemeye başladık. Makine sensörleri sayesinde kirliliği algıladı ve ona göre gücünü yükseltip tertemiz bir sonuç verdi. Karcher'i bu sonuçtan dolayı kutluyorum. Bizi şaşırtmayı başardı. Son olarak makinede merdiven modu bulunuyor. Merdivenlerinizi makineyi dikey pozisyona getirip temizlemenize olanak sağlıyor. Temizlik bittikten sonra temiz su haznesinde azalan suyu tamamlayıp kirli su haznesinde boşaltıp süpürgeyi istasyona yerleştiriyoruz. Yerleştirir yerleştirmez otomatik olarak şarj da başlıyor ve tek bir tuşa basarak süpürgenin silindir rulosunu ve iç temizliğini kendi kendine yaptığını görüyoruz. Temizliği bitirdikten sonra rulo bir sonraki temizliğe de hazır hale geliyor.
Evet arkadaşlar, özetlemek gerekirse Karcher FCV4 ıslak kuru dikey süpürge, paspas ve kova üçlüsünü tek cihazda birleştirmesi, kirli ve temiz suyu fiziksel olarak ayırması, sensör destekli güç yönetimiyle sadece temiz görünen değil, teknik olarak hijyenik bir zemini vaat ediyor. Sahip olduğu sensörler, otomatik temizlik ve filtrasyon sistemi sayesinde de akıllı ev cihazı hissini de veriyor. Alman mühendisliğinin dayanıklılık algısını ve teknolojik altyapısını bu cihazda net bir şekilde gördük. Eğer evinizin zemininde derinlemesine temizlik ve zaman tasarrufu sizin için önemliyse ben FCV4'ü bu açıdan kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer bu bölümü sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.